Bir gün öldüğünde bir ağaca dönüşmek ister miydin? Evet, gerçek bir ağaca. Yaprak döken, gölge veren ve kök salan. Küçük bir çocuk düşün. Parkta bir ağacın gövdesinin dibinde. Ağacı hiç görmedin ve çocuğu da hiç tanımıyorsun. Ama belki de 70-80 yıl boyunca o ağacın verdiği meyve yiyecek. Oksijeni soluyacak. Belki de dallarından düşen yaprakların sesine aşık olacak. Ağaçlar konuşamaz ama konuşmasalar da bizlerle yaşarlar. Bize ev, nefes, oyun olur. Bazen de sığınak. Hiçbir şey istemeden hep verirler. Ya biz insanlar? Hayatımız boyunca bu cömertliğin karşılığını hiçbir zaman vermeyiz. Ta ki bir gün toprağın altına sessizce girip bedenimizle onlara verdiğimiz son armağana kadar. Belki de doğanın en zarif anlaşması budur. Ağaçlar bizi yaşatır, sonra biz ölürüz ve biz de ağaçları yaşatırız. Hadi gel bu döngüyü beraber inceleyelim. Eğer bir ağacı sadece gövdesiyle, yaprağıyla, meyvesiyle tanıyorsan onu yarım tanıyorsun demektir. Çünkü ağaçlar görünenden çok daha fazlasıdır. Mesela doğduğun andan itibaren nefes alırken ciğerlerini çektiğin oksijenin önemli bir kısmı dünyanın farklı yerlerindeki milyonlarca ağaçtan gelir. Yani doğumla birlikte başlıyor bu ilişki. Farkında bile değiliz. Düşünsene, bir elmayı ısırıyorsun ama o elmanın oluşması için sadece güneş değil, binlerce yaprak çalışmış. Köklerden alınan su, dallardan yapılan fotosentez, topraktaki bakteriler. Hepsi senin bir ısırık alman için bir ekosistem senfonisi kurmuş. Ve bu senfoni hiçbir şey beklemeden çalınıyor. Ama mesela sadece yemek değil, gölge aradığında, bir ağaca yaslandığında, kafanı kaldırıp bakarken yaprakların arasından süzülen güneş ışığında bir huzur bulduğunda o ağacın sana fark ettirmeden verdiği bir şey var. Hiç düşündün mü neden insanlar doğada yürüyünce içi birdenbire ferahlar? Çünkü ağaçlar bizi sadece fiziksel olarak değil, psikolojik anlamda da iyileştirir. Yapılan birçok araştırma doğada zaman geçiren insanların stres seviyelerinin düştüğünü, kalp atışlarının dengelendiğini, bağışıkların ise güçlendiğini gösteriyor. Ama biz bunu sadece ağaçlar sayesinde diye düşünmeyiz. Halbuki onların sessizliği bizim huzurumuzun zeminidir. Ve biz hayatımız boyunca onlardan almaya devam ederiz. Ta ki bir gün nefesimiz kesilene kadar. Ve bir gün nefes durur, kalp atmaz ve göz kapanır. Sahne yavaş yavaş kararmaya başlar. Ama doğa için bu final değildir. Sadece yeni bir sahnenin açılışıdır. Çünkü insan bedeni, o muazzam sistem aslında doğaya ait bir yapbozun parçası. Topraktan gelen minerallerle büyürüz ve öldüğümüzde o mineralleri tekrar toprağa iade ederiz. Peki nasıl oluyor bu? Bedenimiz gömüldüğünde özellikle geleneksel olarak toprakla temas eden gömülerde çürüme süreci başlar bildiğiniz gibi. Önce yumuşak dokular çözülür. İçerideki bakteriler, enzimler, mikroorganizmalar devreye girer. Ve bu süreçte karbon, azot, kalsiyum gibi onlarca element açığa çıkar. Bu elementler toprağa karışır ve toprağın içinde yaşam bu elementleri hemen hemen kullanmaya başlar. Solucanlar, bakteriler, mantarlar, sonra sıra ağacın köklerine gelir. İşte o kökler ağacın en alt, en derin elleridir. Bedenimizden çıkan bu besinleri milim milim emer ve sonra yeni bir yaprakta, bir çiçekte, bir meyvede sen yeniden doğarsın. Ama bu kez bir insan olarak değil, bir ağacın parçası olarak. Bu düşünce sana huzur veriyor mu bilmiyorum ama bana bir tür adalet gibi geliyor. Hayat boyu aldıklarımızı sonunda sessizce geri vermek. Hiçbir şey söylemeden, hiçbir teşekkür beklemeden. Gerçek bir vedalaşma bu. Ama belki de en anlamlısı. Hayat boyu hep ağaçlardan aldık. Nefesimizi, gölgemizi, huzurumuzu. Peki ya biz? Biz onlara ne verdik? Cevap basit gibi gözüküyor. Hiçbir şey. Ama işin derininde başka bir şey var. Bir sessiz anlaşma. Konuşulmamış, yazıya hiç dökülmemiş. Ama doğanın bildiği bir sözleşme. Biz onlardan alıyoruz. Onlar da bizden sadece bir şeyi bekliyor. Zamanı geldiğinde kendimizi. İnsan bedeni doğa için tam bir armağandır. Yani senin bedenin. Evet senin. Binlerce solucana, mikroorganizmaya, bitkiye, ağaca hayat verebilir. Veriyor da. Ve bu dönüşüm sırasında sana kimse şimdi geri dönme zamanı demiyor. Çünkü o sessiz anlaşma zaten en başında yapılmıştı. Doğduğumuz anda. Bu yüzden bana sorarsan ağaçlarla bizim aramızda mistik bir bağ var. Bir ağacın gövdesine dokunduğunda hissettiğin o şey var ya hani tarif edemediğin. İşte o belki de bu anlaşmanın hatırası. Doğa unutmuyor. Sen farkında olmasan bile o seni tanıyor. Sana gölge vermiş bir çınar. Senin dedenin bedeninden çıkan minerallerle büyüyen bir meyve ağacı. Hepsi bu döngünün bir parçası. Evet, işin en çarpıcı kısmı şu. Bu döngüye sadece ölümle girdiğimizde katkı sunuyoruz. Yani biz sadece öldüğümüzde gerçekten verici oluyoruz. Bu sana hüzün gibi gelebilir ama aslında çok büyük bir teselli de olabilir. Çünkü ölüm bir kayıp değil. Sadece bir dönüş, bir yeniden varış. Peki sadece çürüyüp toprağa karışmakla mı kalmak zorundayız? Ya gerçekten de doğrudan bir ağaca dönüşme ihtimali varsa işte burada Biosfer devreye giriyor.
Biosörn, İspanya'da geliştirilen bir sistem. Senin küllerin, yani yakılmış bedenin kalıntıları özel bir toprak kapsülüne konuluyor. Bu kapsülün içinde bir de tohumlar var. İstediğin bir ağacın tohumunu seçebiliyorsun. Zeytin olabilir, çam olabilir, meşe olabilir, sen ne istersen. Sonra bu kapsül toprağa gömülüyor ve yavaş yavaş küllerinden beslenen bir ağaç büyümeye başlıyor. Gerçek yaşayan bir ağaç. Senin yerine nefes alan, gölge veren, meyve veren bir canlı. Yani düşün, hayatını kaybetmiş birisi seneler sonra bir çocuğun gölgesine dondurma yediği bir ağaca dönüşebiliyor. Ya da aşıkların altında sarıldığı bir çınara, bir annenin çocuğuna isim verdiği bir ağaca. Bu sadece güzel bir fikir değil, gerçekten yapılıyor. Ve her yıl binlerce insan klasik mezar taşları yerine bir ağaca dönüşmeyi tercih ediyor artık. Hem daha doğal, hem daha anlamlı, hem de daha çok sürdürülebilir. Düşünsene bir, mezarlıklar yerine ormanlar, taşlar yerine dallar, hüzün yerine yeşil ve ölümün simgesi olan mezarların yerine yeniden doğmuş bir hayat. Ve belki de sormalıyızdır da, neden biz bir ağaca dönüşmeyelim? Bu fikri yeni mi sanıyorsun gerçekten? Ağaca dönüşmek, toprağa karışmak, doğanın bir parçası olmak. İnsanlık bunu binlerce yıldır düşünüyor. Ama eskiler bizim kadar unutmuş değillerdi belki de. Mesela antik Yunan mitolojisinde Daphne diye bir karakter var. Tanrı Apollon peşine düşüyor ve onun aşkını istemeyen Daphne ise dua ediyor. Beni bir ağaca çevir. Kelimenin tam anlamıyla bir ağaca dönüşüyor. Mesela aborjinler bir ölünün ruhunun bir ağaçta yeniden doğduğuna inanırmış. Bazen bir kuş, bazen bir kök, bazen bir yaprak. Yani beden toprağa karıştığında ruh direkt doğaya yayılıyor. Orta Asya Türk kültüründe ağaç kutsaldır. Hayat ağacı, bengü ağacı hem yaşamın hem ölümün simgesidir. İnsanlar doğaya karşı sorumluluk hisseder. Öldükten sonra doğaya dönüşmek kutsal bir görevdir. Yani bu fikir yeni değil. Sadece modern hayatın içinde biz unutmuşuz. Çimentonun, asfaltın, apartman mezarlarının arasında doğanın sesini kısmışız. Oysa geçmiş ağaca dönüşmeyi bir korku olarak değil, bir onur olarak görmüş. Ben toprağa karışacağım, ben rüzgarla savrulacağım, ben bir tohum olacağım. Bu sözler aslında hepimizin içinde yankılanıyor ama biz susturmuşuz. Şimdi belki de hatırlamanın zamanı. Çünkü sen zaten doğanın bir parçasısın ve doğa seni hiç unutmuyor. Bazen düşünüyoruz ya hani öldükten sonra ne olacak? Bir hiçlik mi? Yoksa cennet mi? Yoksa sadece bir çukur mu? Belki de bütün bu soruların arasında asıl cevabı doğa çoktan veriyor. Sana yeniden hayat vereceğim ama başka bir biçimde. Ölüm insanın sonu değil belki de. Sadece form değiştirmesi. Yani ben olarak gittiğin bir yolculuk ama biz olarak geri döndüğün bir dönüş. Düşünsene, bedenin bir ağacı besliyor. O ağaç da bir kuşu, o kuş da bir başka çiçeğin tozlaşmasını sağlıyor. O çiçek de bir çocuğun gülümsemesine dönüşüyor. Bu bir zincir, sessiz ama güçlü bir bağ kuruyor seninle. Ve fark etmeden sen yeniden nefes oluyorsun. Rüzgar oluyorsun, dal oluyorsun, gölge oluyorsun. Korkutucu değil mi? Çünkü o büyük boşluk dediğimiz şey aslında dop dolu. Hayatla, dönüşle, sadelikle ve en çok da doğayla. Doğaya dönüş sadece biyolojik bir olay değil, ruhsal bir uzlaşma, bir teslimiyet, bir teşekkür. Ölümle savaşmak yerine onu anlamak ve belki de onu bir ağaç olarak yaşamak. İşte bu yüzden soruyorum size, sen öldükten sonra yaşamaya devam etmek ister misin? Ama bu sefer bir çınar gibi, bir zeytin gibi, kök salan, sessiz ama güçlü bir varlık gibi. Şimdi bir düşün, eğer ağaca dönüşseydin hangi mevsimde yaprak dökmek isterdin? İlkbaharda mı? Bir aşkın başlangıcında. Yoksa sonbaharda mı? Vedaların en güzel rengine dönüşerek. Ya da sana şöyle sorayım. Eğer bir ağaca dönüşseydin önce kimi gölgenin altına alırdın? Eski bir dostu mu? Yoksa bir çocuğu mu? Ya da senin hikayeni hiç bilmeyen bir yabancıyı mı? Belki de sen orada dalında rüzgarı hissediyor olacaksın. Onlarsa senin gölgende kahkaha atıyor olacak. Kimse senin hikayeni bilmeyecek. Ama sen onlarınkine tanık olacaksın ve sessizce orada bekleyeceksin. İnsanlar gelip geçecek. Yapraklar her zaman düşecek. Mevsimler dönecek ama sen hep kalacaksın. Bir çınar gibi, bir zeytin gibi, bir hayat gibi. Ve yıllar sonra biri gövdene yaslanıp şöyle bir şey diyecek. Bu ağaçta bir huzur var. Sebebini bilmiyorum ama içim rahatladı. Ve sen de diyeceksin ki ben buradayım. Hala yaşıyorum. Ölüm sadece bir kapıysa eğer belki de içeri girmenin en güzel yolu bir ağaca dönüşmektir.